Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu araba süsü, arabaya takılan, sallanan ayıcığımızı yapacağız. Bakın şu şekilde. Gerekli olan malzemeleri sayacağım size şimdi. Öncelikle tulipin 2,50 milim tığını kullanıyorum. Yani 4 numara 2,50 milim tığ kullanacağız. Makasımız gerekli. Boncuk elyafımız yanımızda hazır olsun. Ve arkadaşlar Peria X Large kullanıyorum beden yapımında ve burun yapımında da yine Peria X Large kullanacağım. Kıyafetini de bu sefer pembe bir ayıcık yapacağım ben. Alize Cotton Gold kullanıyorum. Kıyafette daha yumuşak bir ip kullanacağız. Bedende de daha sert bir ip kullanıyorum ben her zaman. Ve bir tane de çıngırak halkası. Hemen size çapını ölçeyim. Bakın 7 santim diyebiliriz. 7 santimlik 6-7 santimlik bir çıngırak halkası kullanacağım. Bunu tuhafiyelerde her yerde bulabilirsiniz. Yine tuhafiyelerde bulabileceğiniz şu şekilde 8 milim göz kullanacağız. Burun işleme için de bir parça etamin ipi kullanacağım. Eğer sizde etamin ipi yoksa normal vücut yapımında kullandığınız ya da elbisede kullandığınız ip gibi siyah bir ip kullanabilirsiniz. Öncelikle kafa yapımı ile başlıyoruz. Parmağımıza ipimizi doladık. Şimdi sihirli halka yapacağız. Sihirli halka nasıl yapılır? Orta parmağımıza doladığımız işaret parmağımıza doluyoruz tabii öncelikle. Sonra orta parmağımıza şöyle bir tur döndürüyoruz ipimizi. Sonra diğer parmaklarımızla bu ipimizi gergin bir şekilde tutuyoruz. Tığımızı alttan geçiriyoruz her zaman. Alttan geçirdim. Bu şekilde bir tane ip aldım. Yuvarlağımın içerisine bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi ise bu halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Bir tane yaptım, bakın bu bir. Şimdi parmağımı çıkarabilirim. Biraz da halkamı dilerseniz bu ipi çekerek küçültebilirsiniz. Ama halkamı hiç bırakmıyorum. Diğer parmağımı tutuyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi içerisine toplamda 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinciyi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimi tamamen çekiyorum ve sihirli halkam hazır hale geldi. Şimdi ise bu yaptığım sık iğnelerin her birine çift batacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptık ya. Bunların her birinin içerisine 6 tane çift batacağım. Hemen karşıya geldim. İlmeğime battım. İlk yaptığım ilmeğime, birinci sık iğneme battım. Bir tane battım. Şimdi aynı ilmeğin içerisine tekrar batarak çift yapıyorum. Bakın 2 oldu. 1, 2. İçine 2 tane doldurdum. Hemen yanına geçtim. 3. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 4. Her ilmeğin içerisine çift batacağız arkadaşlar. Hemen yana geçtim. 5. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 6. Hemen yanına geçtim. 7. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8. Hemen yana geçtim. 9. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 10. Hemen yana geçtim. 11. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 12. Şu an ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Birinci sıramızda sihirli halkamızın içerisine 6 sık iğne elde ettik. Şurası birinci sıra. İkinci sıramızda ise her ilmeğe çift batarak etrafında 12 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi hemen bir ilmek belirleyici yapalım. Kendime bir parça ip kestim. Bunu ilmek belirleyici olarak kullanacağım. Hemen tığımın son ördüğüm yerin dibine şu şekilde şuradan da gerdirerek tutarak devam edeceğim ve yerimi tespit edeceğim bu şekilde. Şu anda 3. sıradayız kafa yapımında. 3. sıramızda ise bir sık iğne yapacağız. Yani bir tane tek batarak bir tane sık iğne battım. Diğer yanına ise çift batıyorum. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batarak çift batmış oluyorum. Bir
Bir sık iğne, bir arttırma. Bunu 6 kere sıranın sonuna kadar tekrarlayacağız. Bu 1'di. Bir sık iğne, bir arttırma 1. Bir sık iğne, bir arttırma 2. Bir sık iğne, bir arttırma 3. Bu şekilde 6 kere tekrarlayacağız. Şimdi ikinciyi yapalım. Bir tane sık iğne tek battım. Hemen yanına bir tane de arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Devam ediyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Bir sık iğne tek battım. Bir tane arttırıyorum. Hemen yanına dördüncüyü yapıyorum. Bir sık iğne battım. Hemen yanına bir tane arttırdım. Şimdi beşinciyi yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane çift battım. Altıncıyı yapıyorum. Bir tane sık iğne battım. Hemen yanına bir tane de çift batıyorum. Bu şekilde 6 kere bir sık iğne bir arttırmayı tekrarlamış olduk. 3. sıramızı tamamladık ve etrafında 18 tane sık iğne elde ettik arkadaşlar. Bakın şöyle de sayabilirsiniz. 1. sıra, 2. sıra ve 3. sırayı tamamladık. Şimdi 4. sıramızda ilmek belirleyicimizi bir üst sıraya taşıyalım. Mantığı anladıysanız diğer sıralarda bu kadar detaylı anlatmaya gerek yok. 4. sıramızda da yine aynı mantıkla bu sefer 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Yani kafamızı gitgide genişletiyoruz. 2 tane sık iğneyi yan yana tek battım. Üçüncüyü arttırıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Bir tane daha göstereyim. Bir sık iğne tek battım. İkinci sık iğnemi tek battım. Üçüncüye gelince arttırma yapıyorum. Yine bunu da sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayalım ve sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, 4. sıramızda 2 sık iğne bir arttırmayı 6 kere tekrarlayarak etrafında 24 tane sık iğne olmasını sağladık. Şimdi tekrar bir üst sıraya 5. sıramıza geçiyoruz. Bakın sayalım, 1, 2, 3, 4'ü tamamladık. Şimdi 5. sıramızda ise yine aynı mantıkla 3 sık iğne bir arttırmayı 6 kere tekrarlayacağız. 1, 2, 3 sık iğneyi tek battım. Her ilmeğe tek battım. Şimdi sonuncu ilmeği arttırıyorum. Tekrar. Bakın zaten arttırma yerlerimiz şöyle V şeklinde belli olmaya başladı. Buradan da anlayabilirsiniz sıranın sonuna geldiğinizi. Devam edelim. Bir tane daha yapalım. 2, üçüncüyü de tek battım. Dördüncüye geldiğimde arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğe çift batıyorum. Yine aynı şekilde bakın 3 sık iğne bir arttırma, 3 sık iğne bir arttırma, ikinciyi yaptık. 3, 4, 5, 6 kere tekrarlayalım. Şimdi arkadaşlar evet 5. sıramızı da tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramızı tamamladık ve toplamda 30 sık iğne elde ettik. 3 sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi sıramızı bir üste taşıyalım ilmek belirleyicimizi. Şu anda 6. sıramızı yapacağız. 6. sıramızda da yine 4 sık iğne bir arttırmayı 6 kere tekrarlayacağız. 1, 2, 3, 4 ve bir tane arttırıyorum. Bunu da yine aynı mantıkla sıranın sonuna kadar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere tekrarlayacağız. 4 sık iğne bir arttırma. Şimdi ise arkadaşlar 6. sıramızı tamamladık. 4 sık iğne bir arttırma yaptık ve etrafında 36 tane sık iğne elde ettik. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'yı tamamladık. 4 sık iğne bir arttırma yaptık. 36 sık iğne oldu etrafında. İlmek belirleyicimi tekrar bir üst sıraya taşıdım. Şimdi artık düz örüyoruz arkadaşlar. Yani her ilmeğe tek batıyoruz. Bu şekilde toplamda şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızdayız. Toplamda 11. sıraya gelene kadar döne 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 düz öreceğiz arkadaşlar. Etrafını dümdüz turlayacağız. Dilerseniz ilmek belirleyiciniz burada kalsın. Ben burada bırakıp saymayı daha çok seviyorum. Dilerseniz de her sırada yine atlatarak buradan itibaren de sayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi hiç arttırma eksiltme yapmadan dediğim gibi bakın
Ben 6. sıramda bırakmıştım. Şöyle sayalım. 2, 4, 6. 6. sıramda ipimi bırakmıştım. 7, 8, 9, 10, 11. Tam üzerine 11 sıra olacak şekilde artırma, eksiltme yapmadan her ilmeğe tek batarak dümdüz bir kafa ördük. Yani toplamda 2, 4, 5. 5 sıra düz örmüş olduk. 6. sıradan sonra 5 sıra düz ördük arkadaşlar. Toplamda 11. sıramızı tamamladık. Şimdi gözlerimizi takalım. Gözlerimizi kafamızı herhangi bir noktasına, yani illa başlangıç noktası şudur budur olmasına gerek yok. Herhangi bir yere geliyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 ve 10. sıraların arasına 9 ve 10 şuraya bir tane tığımı geçiriyorum. Yerimi belirliyorum. Ve aldım gözümü. Buraya yerleştirdim. İkinci gözüm içinse arasında 6 tane ilmek kalacak şekilde yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boşluk hemen yanındakine batıyorum. Arada 6 boşluk kalması lazım. Şuraya geldim, battım. Hemen tekrar sayalım. 6 boşluk mu? 1, 2, 3, 4, 5. Şurayı da 6 sayabiliriz aslında. Diğerine bakayım kaç yapmışım tam. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 aslında ya. 5 diyelim arkadaşlar. 5 boşluk kalacak şekilde diyelim. Şöyle tam bir sayı verecek olursam bir gözü batırdık ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye diğer gözü batırıyorsunuz. Bunu da takınca şöyle kapattığınızda arada kalan 1, 2, 3, 4, 5 boşluk oluyor arkadaşlar. Şuraları, dipleri saymadım. Şimdi kilitleyelim gözlerimizi. Ve örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Hemen ilmek belirleyicimi tekrar üst sıraya taşıdım. Siz her sırada da taşıyabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi ise arkadaşlar azaltmalara geçiyoruz. Şimdi de 6 kere 4 sık iğne bir azaltma yapacağız. Batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi azaltıyorum. Bakın. Bir tane ön ilmeğimi aldım. Yani şu şekilde batmadım da sık iğne yapar gibi şuradan ön ilmeğimi aldım. Hemen yanına geldim. Diğerinin de ön ilmeğini aldım. İkisini bir çıktım. Kalan 2 halkamı da bir çıktım ve azaltmış oldum. Bu gizli bir azaltma tekniği. Yani ciltte kabartılı bir görünüm yapmadan azaltmış oluyoruz. Devam edelim. Tekrar ikinciyi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemi tek battım. Şimdi geldim, azaltıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane ön ilmekten aldım. Diğer yana geldim. Onun da ön ilmeğini aldım. İpimi geçirdim ikisinin içerisinden. Sonra kalan halkalarımdan da geçirdim. Bir tane azaltma yapmış oldum. Bu şekilde sıranın sonuna gelene kadar 4 sık iğne bir azaltma yapalım arkadaşlar. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Geldim, azaltıyorum. Bir bu ilmekten aldım. Bir diğer yanındakinden aldım. İkisini bir çıktım. Kalan ikisini de bir çıktım. Bu şekilde sıra sonuna gelince buluşalım. Evet, 4 sık iğne bir azaltmamızı yaptık. Şu an 12. sıramızı tamamladık ve 30 sık iğneye düştük tekrar. Şimdi devam ediyoruz. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyorum ve 30 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yani çevresini bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra sonuna kadar 30 ilmek batacağız yani. Saymanıza da gerek yok. Dilerseniz 30 diye içinizden sayabilirsiniz. Dilerseniz ya da sıra sonuna kadar gelene kadar tek tek her ilmeğe batabilirsiniz. Şu an 13. sıramızda bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 13. sıramızı düz ördük.
14. sıramızda ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyarak tekrar azaltmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2, 3 ve bir tane azaltıyorum. Bunu 6 kere tekrarlayacağız. 3 sık iğne bir azaltmayı 6 kere tekrarlayıp sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, 14. sıramızı tamamladık. 3 sık iğne bir azaltma yapıp 24 sık iğneye düşürdük. Şimdi 15. sıramıza geçiyoruz. İlmek belirleyicimi üste taşıdım. Şimdi ise 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 1, 2 sık iğne tek battım. Üçüncüyü azaltıyorum. Bu şekilde 6 kere 2 sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Evet, 15. sıramızı da tamamladık. 2 sık iğne bir azaltma yaptık. 18 sık iğneye düşürdük arkadaşlar kafamızı. Şimdi içerisine doldurmaya başlayalım boncuk elyafımızı. Şu şekilde sıkı sıkı doldurun. Evet, iyice yanaklarını falan doldurduğunuzdan eminseniz, dolgunlaştırdıysanız devam edelim örgümüze. Şimdi yine ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şimdi ise bir sık iğne bir azaltma yapacağız ve son sıramızı yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Bunu 6 kere sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Evet, bir sık iğne bir azaltmamızı sıra sonuna kadar tamamladık. Kaldı burada 12 tane sık iğnemiz. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarıyorum ve ipimi keseceğim. Şuraya bir tane sık iğne yapar gibi alıyorum. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi uzun bırakarak boynumu dikmek için uzun bırakıyorum ipimi ve tığımı çekiyorum. Kafamız hazır arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi arkadaşlar gövde yapımıyla devam edelim. Yine parmağımıza doladık. Orta parmağımıza getirdik ipimizi. Tığımızı alttan alarak bir tane zincir çektim ve halkamın içerisini 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, özür dilerim, ve 6. Bakın toplamda sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yaptım. Kafa yapımında olduğu gibi. Şimdi birinci sık iğneme batıyorum. İlk yaptığım karşıdaki ilmeğime batıp 6 kere çift batacağız her ilmeğe arkadaşlar. 2, kafa yapımında olduğu gibi. 3, 4, aynı ilmeğin içerisine 5, tekrar batıyorum 6, bir yandakine 7, aynı ilmeğin içerisinde tekrar 8, bir yandakine 9, aynı ilmeğin içerisine çift battım 10 ve 11 ve aynı ilmeğin içerisine çift battım 12. Etrafında ikinci sırada 12 tane sık iğne elde ettik 6 kere arttırarak. Şimdi hemen ilmek belirleyicimizi yine takalım. 3. sıramızdayız arkadaşlar. 3. sıramızda ise yine 6 kere bir sık iğne bir arttırmayı tekrarlayacağız. Bir sık iğne tek battım. Bir yanındakine arttırdım. Aynı ilmeğin içerisine çift battım yani. Tekrar bir sık iğne battım. Bir yanındakini arttırdım. Bu da ikinciyi. Sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayalım. Evet arkadaşlar. 3. sıramızı tamamladık. 1, 2, 3. Bir sık iğne, bir arttırma 6 kere tekrarladık. Etrafında 18 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi 4. sıramızdayız. İlmek belirleyicimi tekrar bir üst sıraya taşıdım. Şimdi 2 sık iğne, bir arttırma ile devam ediyoruz. 1, 2 sık iğne tek battım. Üçüncüyü arttırıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırmayı 6 kere tekrarlayalım. Evet arkadaşlar, 2 sık iğne bir arttırmamızı yaptık.
2, 4. Dördüncü sıramızı tamamladık. Etrafında 24 tane sık iğne elde etmiş olduk. Bir üst sıraya taşıdım ilmek belirleyicimi. 5. sıramızdayız. Şimdi ise 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. 2, 3 ve dördüncüyü arttırıyoruz. Bu şekilde 3 sık iğne bir arttırmayı sıra sonuna kadar 6 kere tekrarlayalım. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne bir artırmamızı yaptık 5. sıramızda. 1, 2, 3, 4, 5. 5'i bitirdik ve etrafında 30 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Hemen ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyorum. Şimdi ise arkadaşlar 6, 7, 8, 9'u düz öreceğiz. Yani 4 sıra her ilmeğe tek batarak döneceğiz arkadaşlar etrafına. Bu şekilde her ilmeğe tek batarak 4 sıra düz örelim arkadaşlar. Hiç arttırma, eksiltme yapmıyorum bakın. Her ilmeğe tek batarak 4 sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 sıra düz ördük. Bakın hangi sıradayız? 2, 4, 6, 8, 9. Buradan 1, 2, 3, 4. 4 sıra düz ördük. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şu an 9. sıramızı tamamlamış olduk. Etrafımız 30 sık iğne hala. Şimdi 10. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. Haydi buyurun yapalım. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Bir bu ilmekten aldım. Bir yanındakinin ön ilmeğini aldım. İkisine bir çıktım. İkisine bir çıktım. Hadi bir tane daha birlikte yapalım. 1, 2, 3. İlmeğime geldim. Ön ilmeğini aldım. Bir yanındakinin de ön ilmeğini aldım. İkisini bir çıktım. İkisine bir çıktım. Bunu sıra sonuna kadar 6 kere 3 sık iğne bir azaltmamızı yapalım. Evet arkadaşlar, 10. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yaptık ve 24 sık iğneye düşürdük. Şimdi ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyıp 10, 11, 12, 13. 3 sıra düz öreceğiz yine arkadaşlar. Her ilmeğe tek batarak 3 sıra yine düz örelim. Arttırma, eksiltme yapmadan her ilmeğe tek batarak 3 sıra düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, 11, 12, 13. 3 sıra düz örelim demiştik. 1, 2, 3. Şu an 13. sıramızı tamamladık. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyorum. 14. sıramızda ise 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. 1, 2 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum aynı şekilde. Bunu da yine 6 kere tekrarlayalım. 2 sık iğne bir azaltmayı 6 kere. Evet arkadaşlar, 14. sıramızda 2 sık iğne bir azaltma yaparak sayımızı 18 sık iğneye düşürdük. Şimdi 15. sıramızda yine ilmek belirleyicimizi bir üst sıraya taşıyalım. Bir sık iğne bir azaltma yapacağız şimdi de. Bir sık iğne tek battım. Hemen yanındakini bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne yapıyorum, tek batıyorum. Hemen yanındakini bir tane azaltıyorum. Yine bunu da 6 kere tekrarlayarak sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, 15. sıramızı tamamladık. Bir sık iğne bir azaltma yaptık ve 12 tane sık iğneye düştük. Şimdi yine bir sıra düz örelim. Yani 12 sık iğne batalım. 16. sıramızda ise bir sıra düz örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar. Yani 12 sık iğne. 4, 5, 12 sık iğne düz öreceğiz. Bazen böyle deyince 12 sıra mı diyorlar. Hayır. Etrafını 12 sık iğne bir sıra düz öreceğiz. Evet. 11 ve 12.'ye geldim. Bakın 12.'yi yaparken sık iğne batar gibi battım. Bir tane aldım. İlmeğimin içerisinden kaydırdım. Bir tane de zincir çektim. Boynuma dikmek için ip bıraktığım için bunu kısa kesebilirsiniz. Bu şekilde çıkardım. Bunu da çıkardım. Şimdi elyafımızı dolduralım. Dilerseniz bu aşamalarda da elyafını doldurabilirsiniz. Ben zaten ucu geniş diye rahatça doldururuz diye düşünüyorum.
parmağınızla ya da tığınızın arkasıyla şu şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gövdemizi de bitirdik. Şimdi dilerseniz ayak yapımına başlayalım. Ben bir tane yaptım. Bakın şekli bu şekilde olacak. Haydi başlayalım. Ayağımız için yine sihirli halkamızı parmağımıza doluyoruz. İpimizi, tığımızı alttan geçirip bir tane zincir çekip sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 2, 3, 4, kafa ve gövdede olduğu gibi. 5, 6 ve ilmek belirleyicimi sıkıyorum. İlk yaptığım birinci sık iğneme karşıya batıyorum ve 6 tane çift batıyorum her ilmeğe. 1, 2 battım. İkinci çift batışımı yapıyorum. 3, 4. Üçüncü çift batışımı yapıyorum. 5, 6. Bir yandakine 7, aynı ilmeğin içerisine 8. Bir yandakine 9, aynı ilmeğin içerisine 10. Bir yandakine 11, aynı ilmeğin içerisine 12 sık iğne batarak ikinci sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıramızda ise bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum 6 kere. Bir sık iğne, bir arttırma. Birincisini tamamladım. İkincisine geldim. Bir sık iğne, bir arttırma. Üçüncüsüne geldim. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Sıra sonuna kadar 6 kere tekrarlayalım. Evet, sıramızın sonuna kadar bir sık iğne, bir artırma yapıp 18 tane sık iğne elde ettik etrafında. Üçüncü sıramızı tamamladık. İlmek belirleyicimizi takalım. Bakın, ilmek belirleyici takmadan da sıramızın sonuna geldiğini şu salyangoz görüntüsünden anlayabilirsiniz. Şurada bir salyangoz var, gördünüz mü? Bunun burada da bir çizgisi var. Burası böyle biz yaptıkça uzayıp gidecek. Oradan da sıranın sonuna geldiğini anlayacaksınız. Ama yine de biz ilmek belirleyicimizi sizin için takalım. Şimdi ayak yapımında 4. sıradayız. 18 tane sık iğneyi tek batacağız. Bir sıra düz yapacağız yani. Etrafı 18 sık iğne olduğu için böyle söylüyorum. 2, 3, 4. Sıranın sonuna kadar 18 sık iğne sayın, buluşalım. Evet arkadaşlar, 4. sıramızı bir tur düz ördük, 18 sık iğne. 2, 4.'yü tamamladık. 5. sıramızda azaltma yapıyoruz. Bir tane sık iğne battım. Bir tane azaltıyorum. Azaltmalar daha önce gösterdiğim gibi aynı. Bir sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Ve sıranın sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltmayı 6 kere tekrarlayalım. Bu şekilde sıranın sonunda buluşalım. Evet, sıramın sonuna geldim. Bir sık iğne, bir azaltma yaptım. 5. sıramda kaldı etrafında 12 tane sık iğne. Şimdi 12. sıraya kadar düz örüyoruz arkadaşlar. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıyalım. Her ilmeğe tek batarak şu an 2, 4, 5. sıramızda bitirdik ya, 6. sıramızdan 12. sıramıza kadar dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Her ilmeğe tek batarak döne döne çıkalım. Yani bakın şuradayız. 2, 4, 6'yı yaptık ya. Buradan burasını düz örüyoruz. Evet arkadaşlar. 5. sıramızdaydık hatırlarsanız. Düz ördük. 6'dan 12. sıraya kadar, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toplamda 7 sıra düz örerek ve 12 sıra elde etmiş olduk. Şuradan alttan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. sıramızı bitirdik. Şimdi biraz elyafımızı dolduralım. Ayaklara elyafı çok doldurmuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir miktar aldım ya. Bir miktar aldım. Şurayı doldurdum, uçlarını. Bakın şuraya kadar belki de. Şurayı boş bıraktım. Çünkü burayı katlayıp dikeceğiz. Ve şişkin olsun istemiyorum daha fazla. Bu kadar benim için yeter. Yani ağzına kadar doldurmayın. Şuradan bakın şu parmağımın çizgisine kadar burası boş arkadaşlar. İtiyorum böyle. Burayı boş bırakıyorum.
Şimdi karşılıklı dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şuradan katladım. Tığımı hemen bir yandakine geçirdim ve karşıdakine geçirdim. İkisini bir aldım. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yandakine geçtim. Karşıdakini de aldım. İkisini bir çıktım. Sık iğne yaptım. 2. Bir yandakine ve karşıdakini aldım. 3. Bir yandakini ve karşıdakini aldım. 4. Bir yandakini ve karşıdakini aldım. İlmeğimin içerisinden kaydırdım. Bir tane de zincir çektim ve ipimi kestim. Kestikten sonra buradan tığımı aldım. İpimi gizledim arkadaşlar. Burayı da düzelterek tekrar aldım. Tekrar ipimi içeri saklıyorum. Çok kısa kesmeyin ki açılma falan olursa tamiri tadilatı kolay olsun diye. İlmek belirleyicimi çıkardım ve ayağımız hazır. 2 tane örün arkadaşlar ayaktan. Şimdi arkadaşlar kol yapımıyla devam ediyoruz. Kolumuzun içerisine elyaf koymayacağız. Buna dikkat edelim. İpimi parmağıma doladım. Sihirli halkam için halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamın içerisine yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, ipimi çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. İpimi çektim. Kapattım halkamı. Şimdi etrafını 6 tane çift batacağız. 1, aynı ilmeğin içerisine çift battım. 2, bir yandakine 3, aynı ilmeğin içerisine çift battım. 4, bir yandakine 5, aynı ilmeğe çift battım. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. 12 tane etrafında sık iğne elde ettik. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. İlmek belirleyicimi taktım. Üçüncü sıramızda bir sıra düz öreceğiz. Yani 12 sık iğne etrafını dolaşacağız. 1, 2, 11 ve 12. Bir sıra düz ördüm. Şimdi arkadaşlar 3. sıramızı tamamladık. 1, 2, 3. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. 4. sıramızda 2 sık iğne, bir azaltmayı 3 kere tekrarlayacağız. 1 sık iğne, 2 sık iğne tek battım. Üçüncüyü bir tane azalttım. Bunu 3 kere tekrarlayacağız. 1 sık iğne, 2 sık iğne, bir tane azalttım. Bu ikinci. Şimdi tekrar bir sık iğne, 2 sık iğne ve bir tane azaltıyorum. Şimdi ilmek belirleyicimi tekrar bir üst sıraya taşıyarak 5. sıradan 10. sıraya kadar düz öreceğiz. Şu an 1, 2, 3, 4'ü tamamladık. 5. sıradan 10. sıraya kadar dümdüz örelim arkadaşlar. Yani toplamda 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kolda 10. sıramıza geldik. 10. sıraya kadar düz örelim demiştik. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra düz ördük. Yani 6 sıra düz ördük. Özür dilerim. 2, 4, 6 sıra düz ördük. Şimdi arkadaşlar kolumuzun içine elyaf doldurmadığımı söylemiştim. Dilerseniz siz doldurabilirsiniz. Ben gerek duymuyorum. Zaten kol şişkin görünüyor. Yani küçük olduğu için çok gerek görmüyorum. Şimdi karşılıklı ayaktaki gibi öreceğiz. Bir yandakinden aldım ve karşısındakinden aldım arkadaşlar. Bir tane sık iğne yaptım. Bir yandakine battım ve karşısındakine battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Bir yandakine ve karşısındakinden üçüncü sık iğnemi aldım. Bir yandaki ve karşısındakinden dördüncü sık iğnemi alıp ilmeğimin içerisinden kaydırdım ve bu sefer
hem ayağı hem kolu da dikeceğim için ipimi bayağı bir uzun bırakıyorum şöyle. İlkini kısa kesip aradan gizleyebilirsiniz. Kolu ben bayağı bir uzun bıraktım ki hem ayakları hem kolu bu iple dikeceğim diye. Kolları da tamamladık. Şimdi kulağımızı yapalım. Ben bir tane kulak yaptım şu şekilde. Kulağımız için yine sihirli halkamızı parmağımıza doladık. İçerisine 6 tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne ile doldurduktan sonra ipimi çektim. Sihirli halkamı kapattım ve 6 tane arttırma yapıyorum etrafına. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı ilmeğin içerisine, hepsinin içerisine çift batıyorum. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi ise ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıramızda ise düz öreceğim. Bir sıra düz öreceğim. Yani her ilmeğe tek batarak 12 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi ise şu ilk sihirli halkamın ipini de içine gizliyorum şöyle. Karşılıklı ayak ve kolda olduğu gibi dikiyorum. Bir yandakine geldim ve karşıdakine battım. Bir yandaki ve karşısındaki ikinci sık iğne, bir yandaki ve karşısındakine batarak dikiyorum. 3, bir yandaki ve karşısındaki 4 ve son 5.'yi yapıyorum. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırıp dikmek için bir miktar uzun ip bırakıyorum. Birinci de bırakmadım. İkinci de bıraktığım iple ikisine iki kulağımı dikeceğim. Şimdi burun yapımıyla devam edelim. Krem rengi ipimi aldım. Dilerseniz beyaz kullanabilirsiniz. Dilerseniz daha açık bej sütlü kahve, aynı kravatında papyonunda olduğu gibi bir ton da kullanabilirsiniz. Ben krem tercih ettim. Şimdi burunumuz için sihirli halkamızı yine parmağımıza doladık. Ve sihirli halkamın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, özür dilerim 3'ü yapamadım. 3, biraz sihirli halkamı daraltayım. 4, 5, 6, 7 ve 8. Sihirli halkamı sıkıp halkamı kapatıyorum. Evet, 8 sık iğne yaptık. Şimdi her bir sık iğneye çift batacağız. Bakın 2, 4, 6, 8 sık iğnemiz var. İlk yaptığımız birinci sık iğnemize battık. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. 2, 3, 4, bir yandakine 5, aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. 6, bir yandakine 7, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Sonuncuyu yaptım. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıramda da bir sıra düz öreceğim sadece. Yani içinizden 16 sayın. 1, her ilmeğe tek batarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
ve 16. Şimdi şöyle yapalım. 16'yı tekrar bir çıkalım. 16 yapıyoruz ya. 16.'yı battım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırarak çıkalım. Bir tane de zincir çekelim. Ve dikmek için uzunca bir ip bırakalım. Burnumuz da böyledir. Şöyle oval bir görüntü, biraz daha yuvarlaklaştırarak dikeceğiz. Dilerseniz şimdi burnumuzu işleyelim. Burnumu işlemek için çuvaldız iğnemi aldım. Yorgan iğnesi diye de geçiyor arkadaşlar. Ben bunları kullanıyorum. Daha rahat oluyor. Ve şuraya bakın, burası dışı ya. Tersini çevirdim. Şuradan bir tane yüzeysel aldım. Bakın bir tane ilmeğin buradan görünmeyecek şekilde kenarından bir tane aldım. Şöyle çektim. Allah, çok gitti. Çok çektim. Tekrar yapayım. Şu şekilde gel buraya. Şuradaki sihirli halkamın ipi var ya. Bununla bunu niyetim buraya bağlamak. Kaçmasın diye. Şu şekilde sıkılamak. Evet. Şu kısım aşağı bakacak şekilde dikerken burası ağzımızın aşağısında kalacak şekilde. Şu ipleri de şöyle elimizle tutarak ipimizi ortasından geçirdik. İğnemizi diyeyim. Gel buraya. Heh. Geçirdim siyah ipimi ve V şeklinde şuradan bir V çizerek bakın şuradaki sıraya ikinci sıramın dibine, başına batıyorum. Şöyle göstereyim. Ve işlemeye başlıyorum. Dediğim gibi sizin evde siyah ipiniz varsa kullanabilirsiniz. İlla etamin ipi olmasına gerek yok. Şart değil. Elinizde hangi ip varsa, ben ince ipler daha zarif durduğu için burunda, bu yüzden ince bir ip tercih ettim. Ama kalın iple de tabii ki daha kolay doldurur ve bitirmiş olursunuz. Daha hızlı bitirirsiniz. Ama bu kullandığım etamin ipi tüylenme yapmıyor ve benim gözlemlediğim çocuklarım olduğu için en çok burnu yıpratıyorlar. Çabuk tüyleniyor, çabuk yıpranıyor niyeyse. Dolayısıyla bu ipi kullandığım zaman tüylenme en aza iniyor ve dağılma en aza oluyor. Bakın. Şöyle V yapacak şekilde yapıyorum. Rastgele yapıyorum. Göz kararı. Bakın şurayı az buldum. Şuradan bir tane daha geçeceğim. Şimdi ana hattı belirlediğimi varsayarak şimdi buraların içlerini dolduracağım. Dış hatları belirledim. Şimdi aralarını dolduruyorum. Ne kadar sıkı, beyaz kısım görünmeyecek kadar doldurursanız mükemmel bir görüntü elde edersiniz. Bazen görüyorum böyle yapmış ama yarım bırakmış. Hoş durmuyor tabii. Yani bilmiyorum. Benim gözüme göre hoş durmuyor. Tercih eden de edebilir. Çok önemli değil diyen yapmasın tabii ki. Amigurumi zorlama yok. Evet, burnumuzu işledikten sonra bakın şuradan batıyorum. Ağzımızı yapıyorum. Burun çizgimiz. Ve hemen yanlardan birer tane minnoş ağız yapıyorum. Uzunluğu, tebessümü tamamen size kalmış. Gülsün mü, ağlasın mı, tatlı mı baksın, mutsuz mu baksın, hepsi size ait. İşte bu kadar. Şimdi gene kalan iplerimle buradaki siyah ipimi bağlıyorum. Ve keselim. Evet, tatlış burnumuz da hazır. Artık dikelim.
Burun ipimi aldım. Bakın şurada bir çıkıntı var ya. Bunu oluşmaması için bir yandaki ilmeğe alttan battım. Yani şu siyah ipim girdi araya, pardon. Çıkarayım. Heh. Ve şurayı düzlemiş, eşitlemiş oldum. Bir tane daha şuradan geçirelim ve dikmeye başlayalım. Yüzümüze ortaladım. Bakın iki gözün ortasına gelecek beyaz kısmı. Buraya gelecek şekilde dilerseniz iğneyle de sabitleyebilirsiniz. Ve şöyle hani oval olacak şekilde dikiyorum. Yerinizi belirlediyseniz bu şekilde bir alttan bir üstten iplerimi de içine gizleyerek dikiyorum. Dikme işi tamamen görsel işi. Dediğim gibi sadece iki gözü ortalayın. Gerisi size kalmış. Yani belli bir sayısı, yönü, şeyi yok. Tamamen görselle ilgili. Bakın şu şekilde. Bir tane alttan, bir tane üstten bu şekilde dikiyorum ve her diktiğimde de kontrol ediyorum oranlı mı diye. Son kapatmalara geldiğimde de içerisine bir miktar tığımın yardımıyla elyaf koyuyorum. Dilerseniz koymaya da bilirsiniz ama ben şişkince burunları seviyorum ayılarda. Şu şekilde bir miktar, küçük bir miktar elyafı tığınızla, elinizle şuralara şöyle tombikleştirecek şekilde tepebilirsiniz. Şimdi burnumuzu bu şekilde diktikten sonra son bitimine gelince gözümüzün şu yanından çıkıyorum arkadaşlar. Gözümüze bir beyazlık vereceğiz. Bakın ortasından çıktım. Şuraya şöyle minik bir beyazlık bırakacağız. Tekrar alttan çıkalım. Şöyle. Şimdi diğer tarafa da aynısını yapalım. Bakın bir aşağıdan bir de yandan. Buradan çıkaralım. Şöyle tatlı iki tane göz öbeği mi diyelim ne diyelim öyle bir şey koyduk işte. Şimdi tekrar burun ipimizi aldım arkadaşlar elime. Kaşlarını yapacağız. Bakın bir gözün ortasından sayıyorum. 1, 2, 3, 4. sıraya yapmışız. Ya da gözün sonundan sayalım şuradan da. 1, 2, 3. sıraya. 1, 2, 3, 4. Yandan 4 tane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Üstten de 3 tane. Alttan girelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yandan 4. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4. Buradan da 1, 2, 3 saydım ve battım iğnemi. Şuradan ipimi tutuyorum, alttaki ipimi. Bakın çapraz bir tane. Bir sık iğnelik yer bırakıyorum. Hemen yanına geliyorum. Yine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Buraya gelip batıyorum. Ve kaşımızı yaptık. Yine çapraz bir tane bırakıp alttan çıkıyorum. Bu da yine size kalmış. Nasıl isterseniz daha aşağıdan, daha yukarıdan. Tamamen göz zevki ve iki ipimi alttan bağlıyorum. Şimdi kulağımın ipini aldım. Alalım bakalım. Bakın. Başlangıçtan 1, 2, 3. sıraya yani deliği sayıyorum. 1, 2, 3. sıradan başlayacak şekilde dikmişim. Yani kaşın şurasında bitiyor. Bu şekilde hizalayarak dikelim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. kaşın yanından 5'ten girdim. Bu şekilde bir kulaktan
bir kafadan alarak gideceğim. Ve tabii ki şöyle hizalayıp şöyle yuvarlak bir şey olacak şekilde dikmeye çalışacağım. Bir kulaktan, ipim kaçtı, bir de kafadan. Bu şekilde dikelim ve şöyle büzerek dikelim. İkinci kulağımızı da aynı oranda diktikten sonra buradan alttan geçiriyorum fazla ipimi. Ve hani burada burunda kalan beyaz ip vardı ya, bununla da onu karşılıklı bağlayalım ve ipimiz sağlam olsun. Fazla iplerimi de kesiyorum. Şimdi boynumuzu dikelim. Şimdi kafamızla 12 sıra burada, 12 sayı da burada olduğu için ikisi de eşit. Şöyle arkaya gelecek şekilde ipim, dikiş ipim, bu şekilde rastgele dikmeye başlıyorum. Herhangi bir yer, hiç fark etmez arkadaşlar. Her yeri eşit. Herhangi bir noktaya getirdim. Yine şu şekilde burası düzlensin diye şuradan bir tane çıktım. Şuradan da bir tane çıktım. Şöyle tutalım. Buraları iğneyle de sabitleyebilirsiniz. Bir tane kafadan, bir tane gövdeden olmak üzere bu şekilde karşılıklı dikiyorum. Sayılar eşit olduğu için eşit oranda dikeceğiz, merak etmeyin. Bakın hemen boynun bir üst sırasından dikiyorum. Dilerseniz alttan da dikebilirsiniz. Daha sağlam da olabilir o şekilde. Ya da boyun sırasını bir iki sıra fazla örüp daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Ama bu sonuçta bir süs oyuncak olacak. Bu kadar yıpranacağını düşünmüyorum. Çocuğun elinde oynayacağı bir oyuncaksa ben de o şekilde kafayı daha sağlam dikiyorum. Yani yanlış anlamayın, bu da sağlam. Ama çocuklarınız benim çocuklarım gibi ise yıpratabilir. Bu şekilde dikelim. Kafanın dikimini bitirdikten sonra şuradan bir yerden altlardan fazla ipimizi çıkaralım. Şimdi kollara geçelim. Kolumuzu da yine göz kararı, bakın şuradan boynumuzun bir ikinci sırasından şöyle salıncağı tutar gibi hayal edip yandan hizalayıp dikmeye başlayalım. Şöyle bir gövdeden, bir koldan bu şekilde bir gövdeden, bir koldan dikelim. Karşıya geçip aynı oranda ikinci kolumuzu da dikelim. Ve ayak için alt tarafa bakın aynı iple her şeyi dikiyorum. Ayaklarımızı şöyle içe bakıyor ya şu kıvrım, oraları getiriyorum. Böyle hani salıncakta oturacak ya, çok alta yaparsak nasıl olur? Aslında şöyle de güzel olabilir, ne dersiniz? Ben bunları yandan diktim böyle. Ama oturacağı için şöyle de yapabiliriz aslında. Bakın ayak dikimini önce şunu bir oturtun. Oturduğunda bacaklar oturmasına engel olmayacak şekilde dikelim. Yani bakın şöyle yandan oturtturduğum, burayı tuttum. Dilerseniz iğne de kullanabilirsiniz. Bakıyorum nereden? Ay kaydırdım. Şu şekilde dikmeye başlayalım. Dediğim gibi oturtarak ölçün. Yoksa tam oturmaz ayıcığınız.
Buradan sayacak olursam da bakın 1, 2, ikinci sıranın başına gibi geliyor. Bu şekilde dikebilirsiniz. Yatay bir şekilde dikiyoruz. Bunlar tamamen dediğim gibi yine göz kararı, sizin zevkinize, nasıl istediğinize göre şekillenecek şeyler. Evet arkadaşlar, ikinci bacağınızı da aynı oranda diktiğinizden eminseniz bakın şurada kafa dikiminde yaptığımız fazla ipimizi buradan çıkarıyoruz. Buradan çıkarıyoruz. Ve sağlamlaştırmak için iki tane ipimizi karşılıklı bağlayarak gövdenin içinde gizliyoruz. Kestim ve şuradan bir yerden gizleyelim. Evet. Bedenimiz bitti. Ayıcığımız oturuyor mu? Oturuyor. Şimdi pantolona geçelim. Evet, pantolonumuz için 20 tane zincir çekiyoruz. Ben kız ayı yapacağım bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 tane toplamda zincir çektik ve yuvarlak bir halka oluşturarak bakın ilk yaptığımız zincire batıyoruz. Şöyle boşluğumuza batıyoruz ve bir tane sık iğne ile devam ediyoruz ve etrafını 20 tane sık iğne dolaşıyoruz. 2. Evet, zincirimin etrafını da 20 sık iğne ile dolaştım. Şimdi arkadaşlar 3 ve şu an bakın 1, ikinci sırayı yaptık. 3 ve 4'ü de aynı şekilde 20 sık iğne olacak şekilde devam ediyorum. Toplamda 4 sıra bir pantolon bacağı yapmış olacağız. Bakın toplamda 1, 2, 3. Şimdi dördüncüyü de yapacağım ve bitireceğim. Şurası zincirim ya. Zincirimin üzerine 1, 2, 3, 4 tane daha 4 sıra daha 20 sık iğne yaptıktan sonra bu şekilde ilmeğimin içerisinden kaydırıp bir tane de zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Şimdi ikinci parçayı yapalım aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar ikinci sırayı yaptıktan sonra ipi kesmiyoruz ve iki pantolonu birleştiriyoruz. Hemen bakın ilk bitişin bir yanındakinden devam ediyorum. 20 sıra yapacağım. 20 sıra derken pardon, bir sıra, bir tane buradan 20 sık iğne, bir tane de buradan 20 sık iğne yapacağım. 2, 3. Bakın ilk bacağı dolaştım 20 sık iğne. Şimdi ikinci bacağa geldim. Bakın şuradan değil. Çünkü burada bir sık iğnemiz var. Bir yanındakinden devam ediyorum. Buraya da 20 sık iğne dolanıyorum. 2, 3, 4. Evet, şimdi ikinci bacağımı da 20 sık iğne dolandım. Şimdi arkadaşlar ilmek belirleyicimi ortaya koydum. Şöyle. Şimdi tüm sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltma yapacağım. Şuradan devam edelim hemen. 1, 2 sık iğne yaptım. Bir tane ön ilmeklerden alarak azaltıyorum. Aynı bacaklarda, gövdede gösterdiğim gibi 1, 2 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Şimdi bizim toplamda burada 20 burada 20 burada toplamda 40 sık iğnemiz oluştu. 2 sık iğne bir azaltma yaparak bunu 30 sık iğneye düşüreceğiz. Evet arkadaşlar, 2 sık iğne bir azaltma yapıp sıramızın sonuna geldik. Ve toplamda etrafında 30 sık iğne elde etmiş olduk. Eğer sizinki 29 sık iğne ise ya da atıyorum 30 değil de 31 sık iğne ise lütfen bunun için ilmeklerinizi sökmeyin. Niye olmadı demeyin. Bunlar sıkıntı değil.
Bakın ben bu tarifi göz kararı çıkardım. 31'de çıkarabilirdim, 32'de çıkarabilirdim. Yine olurdu pantolon. Yani bir iki sayı fark etmez. Ben 30 yaptım diye illa şartlanmayın 30 çıkacak diye. Sizinki 28 çıkmıştır. Lütfen endişe edip bütün emeğinizi sökmeyin. Bir iki tane sayıdan örnek bozulmaz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Burada 30 sık iğne kaldı dedik. 2 sık iğne, bir azaltma yaptık. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şimdi 4, 5, 6 yani şöyle yapalım. 3 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan toplamda 3 sıra düz örelim. Ve vücudumuza giydirip bir bakalım karnımıza kadar geliyor mu diye bir deneyelim. 3 sıra dümdüz örelim. Evet, 3 sıra düz ördükten sonra pantolonumu bir giydirdim, bir deniyorum arkadaşlar. Aslında 2 sıra daha örebiliriz. Ne dersiniz? Toplamda 5 sıra düz örmüş oluruz. Hadi gelin birlikte deneyelim. Çünkü poposunu tam kapatmadı. Burada kullandığım ipte ben mesela 3 sıra düz örmüştüm. Çünkü bu daha kalın bir ip, bu daha yumuşak bir ip arkadaşlar. Yani bu ipinize göre değişir. Sizin ipiniz de kısa kaldıysa benim gibi 2 sıra daha yapın, 5 sıra düz örün. Ama yettiyse mesela bunda 3 sıra düz örmüştüm. Bu yetmişti. Kalın bir ip olduğu için. Dediğim gibi kendi ipinize göre ayarlayın. Hadi 2 sıra daha düz örelim. Evet, toplamda 2x sık iğne bir azaltmayı yaptıktan sonra 5 sıra daha düz ördük arkadaşlar. Ve 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra olmuş oldu pantolonumuz bacaktan itibaren. Evet, pantolonumuzu giydirdim. İpimi henüz kesmedim gördüğünüz gibi. Böyle elinizle mümkün olduğunca şöyle çekin. Çekiştirin, hiçbir şey olmaz. Yetmediğini düşünüyorsanız siz 6 sıra yapın, 7 sıra yapın. Tamamen sizin el örgünüze, sıkılığınıza bağlı. Bence benimki yeter. Dediğim gibi zaten esnek olduğu için de şu şekilde geliyor. Şimdi askılarla da bunu sıkılayacağız zaten. Şimdi burada ilmek belirleyicim buradaydı. Ben çıkardım. Bir tık geriye alacağım bunu. Şuradan 2 tane sık iğne çıktım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çektim. Ve şu şekilde çapraz buradan geldim. Şuraya pantolon askımı yapacağım. Yine bu sayı da size kalmış. Dilerseniz ben 18 yaptım. Siz 15 yapın, 20 yapın. Şurası uygun benim için. Buraya geldim. Bakın hala zincirimde. Şöyle mi yapsam? Şurası iyi mi? Tekrar bir kolaçan ediyorum. Göz kararı yapıyorum. Geldim buraya. İlmeğimin içerisinden kaydırdım. Ve devam ediyorum. 1 ilmek kaydırıyorum. 2 ilmek kaydırarak devam ediyorum. 3 ilmek kaydırarak devam ediyorum. 4 ilmek kaydırarak devam ediyorum. 5 5. sıramdan 6 da olabilir. Ne dersiniz? Bilemedim. 5 daha güzel sanki. 5'ten tekrar 18 zincir çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 tekrar 18 zincir yaptım. Buradan geldim ve arkadan çapraz ve şu şekilde 1 2 3 4 5 tekrar sayayım 2 4 6 7.'ye batalım. 7.'ye battım. İlmeğimin içerisinden kaydırdım. Şuraya ipimi uzunca bırakarak çıktım. Ve bu ipimi arkalardan gizleyeceğim. Burası zaten oturacağı için görünmeyecek. Gene de keselim. Evet.
Şu şekilde oturacak. Dilerseniz buraya ponçik tatlı minik düğmeler dikebilirsiniz. Ben şimdi deneyeceğim, bir bakacağım. Bakın şu pantolonumuzun iplerini de hemen gizleyelim şuradan. İlk örmeye başladığımız zincirleri aralardan geçirerek gizleyin arkadaşlar. Pantolonun içlerine doğru gizleyebildiğiniz kadar gizleyin. Şimdi arkadaşlar halkamızı aldık. Şuradan bir miktar ipi uzun bırakarak bir tane zincir çekiyorum. Ve halkamı geldim. Buradan aldığım ipimi yine şöyle tutayım. Zincirimin içerisinden geçirdim. Ve yukarı doğru tam 160 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Yine bu size kalmış. 200 de çekebilirsiniz. 180 de çekebilirsiniz. Arabanızın uzunluğuna göre ayarlayın. Evet. 160 zincir çektim. Zaten dilediğinizce bence uzun yapın. Şurayı hani düğüm atarsınız. Atıyorum 200 yapın. Hani uzun geldiyse şuradan bağlayıp dikiz aynasına asarsınız. Uzun olsun da kısa olmasın yani, değil mi? Hemen bakın, karşılıklı. Zaten bu oynayabiliyor. İstediği yere gidebiliyor. Sıkıntı değil. Karşısından tekrar bir zincir alarak, bir ip alarak buraya bir zincir çekerek tekrar sabitliyorum. Ve dikmek için ipimi uzun bırakıyorum. Neyi dikeceğiz? Ayıcığımızı buraya sabitleyeceğiz. Şimdi evet, sevimli ayıcığımızı buraya oturtalım arkadaşlar. Şöyle orantılı bir şekilde nasıl ayarlıyorsanız ayarladıktan sonra ipimizi de iğnemize geçirdik. İpim nerede? Ha, şurada. Bulamadım. Güzelce oturtturduğunuzdan eminseniz, oranını ayarladıysanız, bakın pantolonundan şöyle geçerek buraya sabitliyorum ayıcığımı. Bir tane bu ipimden alıyorum. Bir tane pantolonundan alıyorum. Buraya sabitliyorum. Görünüyor herhalde, değil mi? Bir buradan alıyorum. Bir buradan. Dilerseniz vücudundan doğru da dikebilirsiniz. Bir tane de hadi vücudundan alalım. İyice sağlam olsun. Buradan geçip karşı tarafa, diğer bacağa geliyorum. Biraz zor olacak. Hangi işimiz kolay oldu ki? Evet. Şimdi diğer bacağımızı ve salıncağımızın oranını da tabii unutmayalım, eşitlemeyi. Şimdi tamamen diktiğimizden eminseniz, bakın burada fazla bıraktığımız bir ipimiz vardı ya. Bu iki ipimizi birbirine bağlayalım. Sonra pantolonun aralarından yine gizleriz. Sağlamlaştıralım. Fazla iplerimizi keselim. Aralardan alttan gizleriz. Şimdi ellerini, kollarını dikeceğiz. Salıncağı tutar gibi şöyle biraz da gene oranını ayarlayalım. Nasıl oturduğunu kaymasın. Heh. Bakın şu şekilde ipimizi gerdirerek şuradan, ben şuradan tutsun istiyorum mesela. Buradan ipimi geçiriyorum. Şu ipimi de boş bırakıyorum burada. Tekrar gerdiriyorum ve zincirimin ortasından batıyorum. Şöyle ortasından batıp yine bu ilmeğimin yanından çıkıyorum ki iki ipimi bağlayacağım burada.
Evet. Şimdi 2 ipimi bağlıyorum. Bunu buraya dikmiş olduk. Ve fazla ipimi de şuradan yine çıkarıyorum. Buradan da kesebilirsiniz fazla ipi. Şimdi diğer kolu da aynı şekilde salıncağı tutar gibi dikelim. Şimdi kollar bitti arkadaşlar. Dengede durması için de tekrar kulaklardan dikiyoruz. Kulakların arkasından bakın. Şuradan birer tane bu şekilde dikiyorum. Yine ipimizi gergin tutarak, yani salıncağımızı şöyle sallandığında nasıl olsun istiyorsanız eşit ve gergin. Şuradan mesela yine bir miktar ip alarak ve zincirimin ortasından geçirerek aynı ipin yerinden çıkarak ipimle bağlıyorum ve kulağımın herhangi bir yerinden gizliyorum. Diğerinde aynı. Evet arkadaşlar, siz de diktiyseniz tatlış ayıcıklarımız hazır. Şimdi bakalım, benim kurdelem vardı ama pembişte bir kurdele eklemek istiyorum ayıcığıma. Başka hangi renk var? Herhalde bunlardan var. Şu mu tatlı sizce? Bu renk mi koysak? Şu renk mi? Şu daha mı soft? Şundan koyalım. Yoksa şu mu ya? Şu daha net. Şundan koyalım. Evet, silikon yardımıyla buraya yapıştırdım. Dilerseniz dikebilirsiniz. Bu minik kurdeleleri ben tuhafiyeden alıyorum. Bir de düğme bakalım. Minnoş, şurada düğmelerim vardı. Evet. Çok minik var mı bilmiyorum. Bulabilirsem minik isterim tabii. Şunlar güzel de işte aynı renk her zaman bulunmuyor. Ya da şöyle yapışkanlı bir şeyler de alabilirsiniz. Bunlar da tuhaf kırtasiyelerde falan çok var. Ay çok tatlı değil mi? Böyle de yapabilirsiniz. Bakın benim şu pembelerim de varmış. Düğme yerine böyle de yapabilirsiniz. Çok cici ya. Ben çok sevdim. Bugün de hava o kadar karanlık ki. Yani rengi o kadar tatlı ki şu şeker pembenin o kadar kötü çıkıyor ki. Bu kadar olur yani. Ayarlamaya çalışıyorum ama müthiş kötü görünüyor. Evet arkadaşlar, tatlı salıncak süslerim hazır. Çok tatlı olmadılar mı sizce? Ben bayıldım ya. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Arkadaşlar, beğendiyseniz, siz de yaptıysanız eğer kanalıma abone olup bana yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Çok emek harcadım. Bu kendi tasarımım tamamen. Kendim kafadan tasarladım. Ee, Yani emeklerim için kanalıma abone olup bana güzel yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Eleştirel de olur. Kendimi daha iyi taşıyabilmek için tabii ki eleştirel yorumlarınız da başımın gözüm üzerine. Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.